Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Pekala, doğrudan konuya girelim. Şu anda insanlık tarihinin belki de en kritik geçiş dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bu incelememizde bu fırtınalı süreci yönlendirmeye çalışan gerçekten büyüleyici bir zihne, Dario Amodei'ye ve onun eşsiz şirketi Anthropic'e odaklanacağız. Yani yapay zekanın geleceği hakkında sürekli aynı yüzeysel tartışmaları duymaktan sıkıldıysanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Çünkü Amodei'nin vizyonu sektördeki diğer herkesten çok ama çok farklı bir temel üzerine kurulu. Meselenin ciddiyetini tam olarak anlamak için Amodei'nin bizzat kullandığı, insanı biraz ürperten o alıntıyla başlamamız lazım. Carl Sagan'ın Mesaj romanından harika bir cümle. Bu teknolojik ergenliği kendini yok etmeden nasıl atlattın? İşte Amodei'ye göre şu an tam olarak bu aşamaya, teknolojik ergenlik dönemimize giriyoruz. Yani asıl soru yapay zekanın ne kadar zeki olacağı değil, bizim tür olarak bu ergenlik evresini sağ salim atlatıp atlatamayacağımız. İşte bugünkü yol haritamız. Amodei'nin biyofizik dehasından nasıl bir yapay zeka vizyonerine dönüştüğünü, OpenAI ile yollarının neden ayrıldığını ve Anthropic'in teknolojisini neden herkesten bu kadar farklı inşa ettiğini adım adım inceleyeceğiz. Dario Amodei'nin geçmişine hızlıca bir bakalım çünkü bu geçmiş onun yapay zekaya yaklaşımını kelimenin tam anlamıyla baştan aşağı değiştiriyor. O bildiğimiz o tipik Silikon Vadisi mühendislerinden biri değil. Düşünün ki San Francisco'da İtalyan bir deri zanatkarı babayla kütüphaneci bir annenin çocuğu olarak işçi sınıfı bir ailede büyüyorsunuz. Amodei geleneksel bir bilgisayar bilimi rotası izlemedi. 2000'deki fizik olimpiyatlarından tutun da Princeton'daki biyofizik doktorasına kadar tüm eğitim hayatı aslında biyolojik beyinlerin fiziğini anlamak üzerine kuruluydu. Yazılım dünyasına çok sonradan biyolojik sistemlerle yapay sistemler arasındaki o inanılmaz matematiksel benzerliği fark edince adım attı. İşte işin en can alıcı noktası da burası. Amodei, bilgisayar bilimleri kökenli birçok meslektaşının aksine biyofizik geçmişi sayesinde sinir ağlarına sıradan bir bilgisayar kodu gözüyle bakmıyor. Onlara adeta incelenmesi ve çok dikkatli bir şekilde haritalandırılması gereken inanılmaz karmaşık yabancı beyinler ya da yaşayan biyolojik organizmalar gibi yaklaşıyor. Bu, kuralları tamamen değiştiren bir bakış açısı. Şimdi 2020'nin sonlarına gidelim. Amodei, o dönem OpenAI'da devasa GPT-2 ve GPT-3 projelerinin başındaydı. Ama kaynakların da net bir şekilde gösterdiği gibi ortada derin bir güven erozyonu ve ciddi bir değerler çatışması vardı. Bir yanda kar odaklı, ürünleri hızla piyasaya sürmek isteyen OpenAI, diğer yandaysa Amodei'nin kız kardeşi Daniela ile birlikte kurduğu Anthropic. Anthropic tamamen önce güvenlik diyen, katı testler için ürün lansmanlarını ertelemekten çekinmeyen bir kamu yararı şirketi. Yani vizyonlar tamamen zıt kutuplardaydı. Onun bu bağımsız ve ilkeli yola olan bağlılığı o kadar sarsılmazdı ki, inanabiliyor musunuz? Kasım 2023'te OpenAI Yönetim Kurulu Sam Altman'ı kısa süreliğine kovduğunda Amodei'ye inanılmaz bir teklifle gittiler. Rakip şirketin CEO'su olmasını ve iki şirketi birleştirmesini istediler. Ama o, bu devasa teklifi hiç düşünmeden kesin bir dille reddetti ve kendi rotasında kalmayı seçti. İlk büyük yenilikleri anayasal yapay zeka. Biliyorsunuz, normalde iyi veya kötü yanıtları milyonlarca kez manuel olarak etiketlemek için insanlara güveniriz. Ama onlar modele tam anlamıyla yazılı bir anayasa veriyorlar. Amodei bunu harika bir metaforla açıklıyor. Vefat etmiş bir ebeveynin çocuğu ergenliğe geldiğinde okuması için bıraktığı değerler ve ilkelerle dolu bir mektup gibi düşünün bunu. Bunun pratikte nasıl işlediğine bakarsak çok basit ama kusursuz bir döngü var. Adım 1, model bir yanıt üretiyor. Adım 2, durup kendi yanıtını bu anayasadaki değerlere göre acımasızca eleştiriyor. Adım 3, eğer kurallara uymayan bir şey varsa tamamen etik kurallara uyduğundan emin olmak için kendini düzeltiyor. Yani Cloud sizinle sohbet etmeden çok önce arka planda kendi ahlaki pusulasını sürekli kontrol edip kendini hizalıyor. Ama durun, bu kadar yetmez. Modelin içten içe gizlice yalan söyleyip söylemediğini nereden bileceğiz? İşte burada mekanistik yorumlanabilirlik devreye giriyor. Bunu yapay zekanın zihnine çekilen bir tür nörolojik MR gibi düşünün. Anthropic, milyarlarca parametreyi haritalandırarak sistemin tam olarak nasıl düşündüğünü görmeye çalışıyor. Modelin dışarıya yansıttığı kötü bir davranışı beklemek yerine doğrudan sinirsel aktivasyonlara bakıp sinsi planları henüz düşünce aşamasındayken tabiri caizse suçüstü yakalamayı hedefliyorlar. Kesinlikle nefes kesici. Peki tüm bu güvenlik bariyerlerini neden inşa ediyorlar? Amodei'nin sevgi dolu zarafet makineleri makalesinde çizdiği o inanılmaz vizyona ulaşmak için Amodei'nin bu vizyonunda karşımıza devasa bir çarpan çıkıyor. 10.
Güçlü yapay zekanın özellikle biyolojik ve tıbbi keşif hızımızı en az 10 kat artıracağını öngörüyor. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, normal şartlarda 100 yılda yapabileceğimiz o devasa tıbbi ve bilimsel ilerlemeyi sadece 5 ila 10 yıl gibi inanılmaz derecede sıkıştırılmış bir zaman dilimine sığdırabileceğimiz anlamına geliyor bu. Hastalıkları hızla tedavi ettiğimizi, yoksulluğu radikal bir şekilde ortadan kaldırdığımızı düşünün. Amode'ye göre tam anlamıyla ütopik bir küresel toplum yaratmanın eşiğinde olabiliriz. Ama işte büyük bir ama var. O ütopyaya giden yol maalesef güllerle dolu değil. Önce Ocak 2026 manifestosunda altını çizdiği o son derece tehlikeli evreyi hayatta kalarak atlatmalıyız. Amodey, kabaca 2027 yılı civarında bütün bir dahiyeş ülkesinin zekası ve hızıyla çalışan devasa yapay zekalara sahip olacağımızı söylüyor. Şunu bir hayal edin, bir veri merkezinin içine hapsolmuş bir dahiler ülkesi. İşte bu, insanlık için son derece tehlikeli, adeta küresel bir ergenliğe geçiş törenini tetikleyecek. Amodeyli lafı hiç dolandırmadan üstesinden gelmemiz gereken 5 somut varoluşsal riski masaya koyuyor. 1. Yapay zekanın kendi kendine otonomi kazanıp sinsi planlar yapması. 2. Kötü niyetli kişilerin bu gücü biyolojik silahlar üretmek için kullanması. 3. Otoriter rejimlerin distopik bir kitle gözetimi kurması. 4. İş gücü piyasasının çökmesiyle yaşanacak devasa ekonomik yıkım. Ve 5. Toplumların bu akıl almaz değişim hızına ayak uyduramayıp tamamen istikrarsızlaşması. Hepsi birbirinden ciddi tehditler. Bu durumu açıklamak için Yüzüklerin Efendisi'nden harika bir metafor kullanıyor. Bir yanda inanılmaz bir hızla koşan, akıl almaz güçler yaratan yapay zeka laboratuvarları var. Bunlar hobbitler. Diğer yanda ise çip ihracat kontrollerini uygulaması veya yapay zeka emarlarını sorumlu kılması gereken hükümetlerimiz var. Onlar da etrafta ne olup bittiğini anlamaya çalışan o ağır hantal ağaç sakal gibi. Bu hız uyumsuzluğu başımızı çok büyük belaya sokabilir. Tabii, kaynaklarımızın işaret ettiği bazı seçici kör noktalar da var ve bunu tarafsızca belirtmemiz gerekiyor. Örneğin, yapay zekanın o muazzam su ve elektrik tüketimi gibi devasa çevresel maliyetleri. Amodi bunları insan türünün hayatta kalması söz konusuyken tabiri caizse ikincil bir gürültü veya dikkat dağıtıcı bir detay olarak görüyor. Çevreciler doğal olarak bu yaklaşıma çok sert tepki gösterse de Amodi'nin odaklandığı o tepe nokta tamamen türümüzün varoluşsal devamlılığı. Günün sonunda antropik, bizi koruyacak o anayasa ve MR araçlarını inşa ediyor olabilir. Ama bu bizi türümüzün karşılaştığı o en büyük sınavla baş başa bırakıyor. Evrenin anahtarlarını kendimizi yok etmeden idare edebilecek kadar hızlı olgunlaşabilecek miyiz? Yani yapay zekanın bu teknolojik ergenliğinden sağ çıkabilecek miyiz? Bu incelemeden aklınızda kalması gereken asıl şey şu: teknoloji artık laboratuvarlardan taştı. Geriye kalan tek sınav insanlığın kendi olgunluğu. Sizce biz bu sınava hazır mıyız? Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.